Adamı görüyor musunuz? Tepkileri ne kadar yavaş. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu insanlar pan denilen bir madde tüketiyor. Bu bir bağımlılık. Pan. Bunun içinde kalsiyum ve hidroksit var. Ağız içinde kimyasal reaksiyon oluşturuyor. O kıpkırmızı renk de buradan geliyor. Adamların ağzını görüyor musunuz? Adamların dişleri eriyor arkadaşlar. Adamların dişleri kimyasaldan dolayı gerçekten eriyor. Ağızda şişme, inanılmaz şeyler oluyor. Ya böyle bir otobüs terminali olduğuna inanabiliyor musunuz? Bak. Karşıya geçersek şurada bir adamlar böyle illegal yolda para bozuyorlardı. İlk defa kara borsada para bozduracağım. İlk defa böyle kara borsada para bozduruyorum. Bunlar bize sahte verirse şimdi. Çünkü bunların silahlı korumaları falan yok. Her şey olabilir burada. Efsane bir yolculuğun başlangıcına hoş geldiniz. Boğazım çok kötü ağrıyor havadan dolayı. Şimdi Bangladeş'in ikinci büyük şehri olan Chittagong'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip bir yer. Buradan Türkiye'ye tekstil ithalat ediyorlar. Yani daha doğrusu Türkiye değil, dünyanın her yerine. Limanlar var orada büyük büyük. Gemi tamiratı yapıyorlar. Oradan gemiler üstünden dünyanın her yerine Bangladeş'ten tekstil ithalat ediyorlar. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Yaklaşık 8 saatlik bir otobüs yolculuğumuz var. Yataklı, inanılmaz bir deneyim bizi bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ben stajyer Seyyah. 21 yaşında dünyayı geziyorum. Oh shit, here we go again. Otobüs istasyonuna geldik. Abi we have ticket. No, we have ticket. Abi no, we have ticket. Bizi bir bırakın abilerim ya. Bir de sakallı, turuncu sakallı adamlar. Böyle gına var biliyor musunuz? Farklı yani. Otobüs istasyonuna geldik ama öyle bir adamlar var ki hemen seni bir yerlere götürmeye çalışıyor. Brother. Where are you going? Chittagong abi, Chittagong. Bakın burası terminal işte. Terminalin başlangıcı. Dahi bizi yanlış yere bıraktı geldiğimizden belli. Burada adamlar sürekli bizim, ya dünyanın her yerinde herhalde terminalde böyle bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Yani 3. sınıf ülkelerde senin gitmen gerekmiyor. Adamlar seni tutuyor götürüyorlar. Burası çok kirli. Bir de öyle bir trafik var ki kaos olmuş yemin ediyorum ha. Abi selamünaleyküm. He? We have ticket abi. Valla kaybolduk otobüs istasyonunda. Çok büyük bir yer, çok karmaşık. Taksici bizi yanlış yere bıraktı. Herkes tuvaletlerini ulu orta yere yapıyor. Yani valla var ya bu yerde gördüğünüz çoğu tuvalet haberiniz olsun. Bu adam bizim için bilet rezervasyon etti. Galiba bizden 500'de fazla para alıyor. Sıkıntı değil. Zaten yüzünün güldüğünden anlayabilirsiniz. Yes, I know. Zaten yüzünün güldüğünden anlayabilirsiniz ama sıkıntı yok. Bu kaostan kurtulduk iyi. Adamlar çok musallat oluyorlar. Buradan bir tane ananas alsak ya. Kota taka. 70 Okey, ek. একটা কত 70 70 70. Okey, ek. Abi yemekten beynin durmuş, dişlerin ne olmuş? Ek abi, ek. এটা দেন কাজ করে দেন Abi bu var ya, var bir Pan diye. İsmini de 2 kere söyledim. Ya beyni duruyor bu adamların. Adamı görüyor musunuz? Tepkileri ne kadar yavaş. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu insanlar pan denilen bir madde tüketiyor. Bu bir bağımlılık. Pan. Bunun içinde kalsiyum ve hidroksit var. Ağız içinde kimyasal reaksiyon oluşturuyor. O kıpkırmızı renk de buradan geliyor. Adamların ağzını görüyor musunuz? Adamların dişleri eriyor arkadaşlar. Adamların dişleri kimyasaldan dolayı gerçekten eriyor. Ağızda şişme, inanılmaz şeyler oluyor. Bu karışım uzun süre kullanıldığında ağız içi dokusunu bozuyor. Dişleri çürütüyor, eritiyor. En tehlikelisi de şu. Özellikle tütün eklenen türleri ağız kanseri riskini ciddi şekilde arttırıyor. Bu malzeme Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka bu bölgelerde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Zaten ben buraların çoğuna seyahat ettim. Bu malzemeyi kullanan insanların iletişim becerisi gerçekten çok zayıf oluyor. Bu abim de onlardan birisi. Görüyorsunuz ne konuşuyor ne edebiliyor. Clean abi, hijyen. Ya bu zaten var ya Allah'a emanet kesiyor da. Abi don't cut here, okay? You cut in the hand. Anam dan. No. Don't cutting.
Ya cut but hand abi. Small. La baba no here. Okay lan abi cut lan no problem. Bırakıp gitme Süpermen. Rica ederim şakayı bırakın. Nerede bizim dayımız ya? Bizim bir dayımız vardı. Yeah, eating is good. Yeah, it's good but not clean abi. Dostlarım neden böyle diyorum diye sorarsanız burası çok kirli ya. Burada yani her şey olabilir. See, we are 1201 people. Sure. Baba 100 scam mi var? Dolandırın lan kabul ediyorum. Next time you. Burada abilerim de böyle bekliyorlar. İnanılmaz bir kalabalık var. Şimdi ananasımızı alalım, istasyona doğru geçeceğiz. Eleman terminaldeki herkese dolandırtıracak beni. Vallahi var ya helal olsun. Ananas alıyorum, adam ilk başta 70 diyor. Bu geliyor 100 ver 100. La kardeşim herkese bu kadar para verirsek biz yolu nasıl bulacağız? Ya böyle bir otobüs terminali olduğuna inanabiliyor musunuz? Bak. Give me money for bus money. I give in the bus inside. No. Where is the money? Yes. Where is my bus? Now I go, you Baba, I think you take too much tips. tips. How much you take? Alhamdulillah, alhamdulillah. How much you take? Elhamdülillah dediysen bu işte inanılmaz bir sıkıntı var. Normal price is how much? Normal price? Yes, bus I ticket. think non AC normal price, non AC. Okay, give me my slip. Sleeper, Yeah. enter now. No, not sleeper, sleep. Sleep. I need, yeah, my company need. Shoot the message, shoot. Message, shoot phone. This is normal message. No, I tell you, you help you, I think. Ya baba sen oğlum sende hiç var mı? Sen bana normal bir şekilde yardım edecek bir adam mısın da? Burada da motor tamiri yapıyorlar böyle. Abi Bangladesh is good. nice abi. Nice. Just you not good. You scam me. I First Bangladesh people scam me. You. No. I good man. Yeah, I know you are scammer. Okay, I drink you anything. Drink you. Baba ben ödüyorum parasını. Sen ödemiyorsun ki. If we are drink anything I pay. You not pay. Böyle yerlerde böyle şeyler normal. Biraz dolandırıyor da. Varsın dolandırsın ya. Ne yapalım? Çünkü ortam çok kaos. Burada nasıl yol edeceğim bulacaksın? Yardımcı oluyor sağ olsun bak. Mesela bizim otobüs burada bir yerdeydi. Biz nasıl bulacaktık otobüsü? Vay selamun aleyküm. Otobüsümüzün içine geldik. Vay. Vay baba. Bir şey göremiyoruz da okey abi. Okey bye. Cool. We need to pay now, okay? Who take money? My money, you? Yeah. Give me discount. Now 100 discount, okay? Çok dolandırıyor. Kıymetli kardeşim. You Var tell me, ya alhamdulillah. Ita. 700 falan dolandırıyor. 700. You go sleep. No. Why not possible? Okay, discount. Normal price. Hada mushkil baba. Müşkil? Müşkil. Vallahi müşkil falan değil. Bir kere de biz Arapça konuşmuyoruz. We Turkish people don't speak Arabic. Hada problem baba. Şimdi bir anlaşma gerçekleştireceğiz. 1200 very expensive. Çok parayı çalıyorsun ya. 2400. 100 discount. 2000. Just 2000. Wallah baba. 2000. Hada problem. Wallah big problem. No, not big problem. 2000. No. Big problem. You book you the message. No, we didn't book it. 2000, okay. I didn't pay more. No. Çok elhamdülillah dedin çok kazıklıyor. Çok inanılmaz bir rakam dolandırıyor. Yani Yok, no. 600-700 taka falan dolandırıyor. Bu da çok para yani belki 8-9 dolar falan dolandırıyor. Yani vermemizi gerektirecek bir durum yok. Tam yardımcı olur da zaten biz ona 5-6 dolar falan verdik. Bir de burada 5-6 dolar çok para. 400 discount. 400 no discount abi. La bizi kandırma dayı. Friend 400 big problem. Dayı cin olmadan çarpma. Burası bizim yatacağımız yer. Görüyorsunuz yatağımız böyle çarşaflar serdik. İlk defa yataklı otobüste kalacağım. Her ne kadar epey bir dolandırmanın aşamasından geçsek de sıkıntı yok. Bunlar olağan şeyler. Şimdi ise burada yatağımıza çıktık. Buraya ayakkabılarımızı koyuyoruz bakın böyle. Altın ayakkabılarımız kan oldu zaten. Mavi pavyon ışığı gibi aynı. İçerisi böyle. Çok fazla bir dolandırılmaktan kurtulduk. Yani orantısız bir şekilde böyle dolandırmaya çalıştıklarında ben deliriyorum. Yolculuğumuz başlayacak. Buradan yaklaşık 8 saat bir yolculuğumuz var. যাচ্ছে মাঝখান দিয়েই যাচ্ছে এই দিকে ঢুকে না এই দিকে সরিয়ে দিতে হবে পিছনে দুবার দোল একা হয়ে যায়
8 saatlik otobüs yolculuğundan sonra kaosun içine hoş geldiniz. Gelmek istediğimiz yerde Chittagong'dayız. Burada bir yere yerleştik. Bir de restorandan yemek yedik. Burada genel olarak ne yiyoruz? Biz Türkler olarak tavuk, pilav yiyoruz genel olarak. Bir de restoranda zehirlenmedik. Abi sürekli oraya gidiyoruz. Öyle bir kültür edindik kendimize. Para bozdurmaya gidiyoruz burada. Chittagong'a geldik. Burası da açıkçası evet kalabalık, kaos var. Yaklaşık kaç milyon insan var burada? 10 milyon insan da burada var dediğim gibi. Hatta nüfusa kayıtlı olmayanlarla beraber 15 milyona çıkıyordur. Ama dakikaya göre buranın havası çok güzel. Abilerim abi şunlara bitiyorum. Kafasında taşıyorlar. Hadi gidelim beraber bir para bozduralım şurada karşıda bir yerde. Adam nasıl yüklüyor? Burada dediğim gibi ileride bir tersane var. Hem gemileri tamir ediyorlar, büyük büyük gemileri. Hem de ne yapıyorlar diye sorarsanız buradan bütün dünyaya tekstil ithalat ediyorlar, ihracat ediyorlar. Burada geliş gidiş. Temel işin döndüğü yer burası aslında. Dakikada falan üretiliyor, burada da gönderiliyor. Şu karşıya geçersek şurada bir adamlar böyle illegal yolda para bozuyorlardı. İlk defa kara borsada para bozduracağım. Tekstil ürünleri çok ucuz, haberiniz olsun. Birkaç fiyatı göstereceğim. Bak mesela şu tişört kalitesi nasıl? Bak güzel. Güzel abi. Hey baye. How much this? 2000. Ulan sen ne diyorsun dayı, manyak mısın? Bu dayıya bakmayın ya, bu ne dediğini bilmiyor. Beyni yanmış bunun, ağzında pan var. Selamünaleyküm abi. Abi ek dolar how much? 100 dolar. $100. Evet. Burada para bozuyorlar. O abime öyle dememin sebebi o tişörtün fiyatı 500 taka. Maksimum 1000 taka. Yani bilerek öyle söyledi niyeyse. Ağızlarında bir şeyler var ya dostlarım, pan diyorlar. O yüzden böyle. O bir nevi madde bağımlılık. O yüzden öyle konuşmuyorlar, tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlar. 1 dolara kaç dedi abimiz? 123 dedi. Demek ki 123. 100, right? İlk defa böyle kara borsada para bozduruyorum. Bunlar bize sahte verirse şimdi. Çünkü bunların silahlı korumaları falan yok. Her şey olabilir burada. 100 dolar 12.300 taka yapıyor. 500 takaya falan güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz. Yani evet, o yediğim mesela benim pilavla tavuk. Biz 2 kişi yedik ondan. Ödediğimiz para 600 takaydı. Tamam. Abimiz parayı bozdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet doğru. 12.300. Ha burada adam böyle para bozuyor burada. Çok İnanılmaz bir yer. İlk defa böyle yerde para bozdurdum. Abilerimden para bozdurduk. Bu gördüğünüz yerde böyle para bozuyorlardı. İyiydi, fiyat normaldi. Daha doğrusu exchange ofisinde falan 124 yani bir taka oynuyor ama fark etmiyor yani o kadar da çok. Şu abilerimden birini tutalım. Buradan bizi pedallayarak denize kadar götürsünler. Selamünaleyküm abi. Tümüke manasu. River. Anlamadı. Abi sen zaten vallahi beynini yemişsin. Dişleri gördünüz mü abi? Abi Karnapuli River. La Bengalca konuşuyorum. Diyorum ki kaç para diyorum, ona bile bir cevap vermiyor. Böyle bir yere bindik. Maşallah. Abi bak o panı içince yamuk yumuk oturuyor. Ne tarafa döneceğini bilemiyor. Abilerim beyni çalışmıyor ki o zaten o panı içtikten sonra. Dişler mişler aman Allah'ım. Bu arada abim de denedi. Çenesi menesi şişti hep ya. Vallahi yamuldu ya. Allah'ım Allah yara. kahretsin. Çok tehlikeli bir şey. O pan var ya, ağzında tuttu. Ondan sonra var ya, perişan oldu. Çenesi menesi şişti hep ya. Aman Yamuldu, Allah'ım. daha düzelmedi. Adamlar pedalle beraber bizi taşıyorlar abi. Böyle bisiklet de çekiyor ya. Ayağında bir terlik. Maşallah var ya. Vallahi beden gücüyle getirdi ha. Bu abilerin böyle bisikletle çekiyorlar insanları. 2 kişi bindik. Bunların mesleği bu. Gerçekten çok farklı. Okey abi. Biraz fazla aldı da sıkıntı yok. Şeyden dolayı adam zaten zor çekiyor. Vay dayımın mekanına bak. Dayı selamünaleyküm. Tümüke manası. Burada bir nehir var. Karnapuli River diyorlar. Bengal Körfezi'ne doğru akıyor. Bengal Körfezi'ne akan büyük nehirlerden birisi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir sonraki bölümde falan da muhtemelen Bengal Körfezi'ni ziyaret edeceğiz. Orada gemiler falan inşa ediyorlar, tamir ediyorlar. İnanılmaz bir yerler var. Buradan şimdi Karnapuli Nehri'ne doğru gidelim. Bayağı da kişi gidiyor ha caddeden. Abi selamünaleyküm. Du tea. Çay. Abiler burada çay satıyorlar.
Yes, milk tea abi. Allah Allah böyle bir şey dedi. Milk tea. You know this number? Zero sugar. Sugar ne? Kardeşimden böyle bir sütlü çay alacağız. Abi anlaşmak çok zor. Zaten bu normalde dinliyorlar. Öyle bir şey tüketiyorlar ki beynini yemiş yani. Bu bak abim bir kere denedi. Ağzı yüzü yamuldu bak. O derece kötü bir şey yani bu pan dedikleri. Adam mesela bunlar da tüketiyorlar. Çocuk büyük küçük demeden hep tüketiyorlar. Yani beynini yiyor adamların. Süt tozu katıyor, sütlü çay bak. Bir tane çay 10 takaymış. Adam süt tozu kattığı için çaya çok kötü bir lezzeti oluyor. Mesela Hindistan'da falan böyle yapmıyorlardı çayı. Bu abilerimin hepsi de hambal görüyor musunuz? Gemilerden gelen şeyleri taşıyorlar. Maşallah. İyi adamlar ya. Adamlar var ya abi az yiyor çok yakıyor. Mesela şu adama bakın gaz yapmış ya böyle perişan olmuş böyle. Türkiye abi. Anlamadım. Turuşko. Anladı bak. Turuşko dedim anladı. Kriket ne? Kriket ne? Futbol evet. Abilerim dediler Türkiye'de kriket oynanıyor. Dedim ben yok kriket oynanmıyor. Futbol oynanıyor. Kriket galiba İngiliz oyunu. Bir ülkenin oyunuydu. Buraları sömürmüşler. O zaman da kriket vermişler işte bunlar. Bu insanlar da oynuyorlar. Galiba İngiliz oyunuydu ya yanlış hatırlamıyorsam kriket. Türkiye'de iş falan yapıyorsanız kesinlikle Bangladeş'i araştırın. Bak burada çalışacak çok adam var ve aynı zamanda çok da uygun fiyata çalışıyorlar. Mesela $100 ve adam mesela $150. Sen ona $200 verdin mi? Adam bir ayda var ya ne biçim iş yapar senin için. Yani çok da sadık adamlar. Bir de burada uygun mesela tekstil işi falan. Buradan Mersin Limanı'na gidiyor haberiniz olsun. Buradan gemiler, feribotlar Mersin Limanı'na kadar götürüyor ama bir sıkıntı var. Gümrük işleri sıkıntı. Bunların hepsi balıklar. Nereden geliyor bilmiyorum. Muhtemelen buradan geliyor olabilir. Kadınlar da mı çalışıyor? Also woman is working here, right? You understand or not? Woman also working here. Woman, you know, girl. Woman, boy is working. This guy how much take per month inside? Earn money. How much US dollar take? One guy. This guy. 2000, one book 2000. 2000 dedi. O botu indirmelerinin fiyatı 2000 galiba. Kaç kişi botu indiriyor? Kaç para bölüşüyorlar belli değil. Adamlar burada yiyorlar, burada içiyorlar, çalışıyorlar. Kafasındaki şey görüyorsunuz mu? Böyle de bir kafalarına şey koyuyorlar, kafalarında taşıyorlar. Yedikleri yemekler. Lan abi şunu yemeyin gözünüzü seveyim. Lan vallahi perişan ediyorsunuz ortalığı ya. Abi this is not good ya. Pan bu. Bu gördüğünüz var ya adam kafasını uyuşturuyor. Çok sıkıntılı bir şey. Abi dişli adamın çenesi şiş bak tamam mı? Bak sol çenesine sağ çenesine iyi bakın. Allah'ım ya Rabbim ya bu var ya abi çok kötü bir şey ya. Perişan ediyorlar ya böyle ağzı yüzü şişiyor adamın. Çenesi menesi çok kötü bir şey ya. Burada da pilav satıyorlar. Burası da bir restoran. Bak sürekli balık yemeği yiyorlar. Haberiniz olsun. Bu balık yemeği. Şu balık yemeği bilmiyorum da bu balık yemeği. Abi balık yemeğini çok tüketiyorlar. Selamünaleyküm abim. Burada da adamlar yemek yiyorlar. İyi bak ellerini yıkamak için burada su koymuşlar ama muhtemelen suyu da şeyden alıyorlardır. Bu nehirden alıyorlardır. Bakın kardeşim. Botu 2000'e boşalttıklarını söylediler. Yani 2000 nedir biliyor musunuz? Bir kamyon gelir örnek veriyorum. Size ben örnek veriyorum bildiğim kadarıyla. Biz de tarım işiyle uğraşıyorduk. Bir bot gelir tamam mı? Buna herkes mesela ekip olarak çalışırlar. 10 kişiler. 10 kişi mesela bu botu boşaltır. Bak kardeşim görüyor musunuz mu? 10 kişi bu botu boşaltır. Ona göre para alırlar. Mesela 2000'i bölüşürler. Bizim patates falan yüklerken öyle oluyordu. Hey abi selamünaleyküm. How are you? Abi adamlar var şu Bangladeşlilere imkanı vereceğin yemin ediyorum ne biçim çalışıyorlar ha. Bana mısın demiyor hava sıcak. Come from China right? Ama kardeşim balık da mı Çin'den geliyor ya? Maşallahlar var abi.
Bak kadın da çalışıyor. My friend, you are shopping, give you that. How are you? I don't have money, brother. Abi çok güzel çalışıyorlar ya. Nehrin rengi de bu şekilde nasıl oluyorsa. Vallahi tuhaf bir rengi var ama çok kirli de değil. Ortamın kokusu nasıl diye sorarsanız balık kokuyor. Yani nereye gidersen git balık kokuyor. Çünkü adamlar hep balık taşıyorlar yani. Patronlar burada şemsiyeyle oturuyor. Bak görüyor musun? Şemsiye kullanıyor. Lan kullanma lan şemsiye dayı. Adamların elinde değnek var. Çekmeyenlere vuruyorlar mı? Ne yapıyorlar ya? Tuvaletlerini de buraya yapıyorlar kıymetli dostlarım. Buralara hep. Yakın yerlere yani. Uzağa gitmiyorlar. $19 pay. তাই তো ভাই? O zaman 15 değil, 15 kişilik bir ekip değil, 5 kişilik ekip. Aldıkları fiyat yaklaşık $100 aylık. O gemiyi de sadece 5 kişi indiriyormuş. Yani $100-150 arası alıyor. Adamlar bir ay böyle çalışıyor, $100-150 arası alıyor. Helal olsun, böyle çalışıyorlar, bu kadar para alıyorlar. İlginç bir meslek. Adamların aldıkları para aylık adam $100-150 alıyor. Bak burada 5 kişi indiriyorlarmış bir gemiyi. O gelen balık gemisini adam aylık alıyor $150 yani. Çok zor bir iş. Güneşin alnında çalışıyor. Hamallık yani bunların aldığı yani çok yüksek paradır ha. $150 iyidir. Çünkü hamallık işi her zaman yüksek para bırakıyor. Aman abi bizim oraya bakarsak asgari ücretle şöyle bir fabrikada çalışan adam bir de ne bileyim burada yani inanılmaz bir zor iş, beden gücü falan para, imkanlar çok farklı her şey. Dünya çok bambaşka bir yer. Bir de kafasında böyle şeylerle taşıyorlar bak. Neden bunu koyuyorlar? Muhtemelen kafası ağrımasın diye diyeceğim ama... Mokot. Ha. Bira. Çalışma sistemleri de böyleydi. Bangladeş'te böyle bir işlerde çalışmanın kıyasını yaptım ama gerçekten buradaki popülasyon çok fazla. Yani demek istediğim 200 milyona yakın insan var ve ülke çok küçük. Bir de yağmurlar derken zaten ülke çoğu zaman sel altında kalıyor. Altyapı çok kötü. Birçok şey çok kötü Bangladeş'te. Tabii ki güzel yerler de var ama neticede iş imkanı falan, fakirlik çok yüksek bir seviyede. Çoğu şey de Çin'den geliyor bu arada. Bu Çin'den mi geliyor bilmiyorum. Bunun ismini bilmiyorum da elma gibi bir tadı var. Küçük elma gibi bir şey. 150 টাকা। Kilosu 60 TL falan. Abi selamünaleyküm. ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন তো? Ya vallahi yazı abi. Turuşko. Yes. İskelenin oradan ayrıldık. Ara sokaklara doğru şimdi daldık. Burada bir nehir var. Nehirler fix zaten abi. Böyle bir pis oluyor ya. Nedense var ya. Çok kötü kokuyor. Bir de ara sokağa da böyle şeyleri vermişler. Afganistan'da da böyle yapıyorlardı. Bu giderleri kardeşim neden ara sokağa? Irak'ta da böyle. Bazı ülkelerde kardeşim çok pis su giderini neden ara sokağa veriyorlar? Hiç anlamış değilim. Çok kötü kokuyor yani. Memleket inanılmaz bir kötü kokuyor. How are you brother? Tümükeme nasıl? Lağım mı ne olduğu belli değil bu giderin. Ama etrafa inanılmaz bir kötü koku salıyor. Zaten ortalıkta sinekleniyor falan öyle bir şeyler. Biz vallahi var ya tehlikeli doğru sokaklara gidiyoruz galiba. Bizi gasp etmesinler burada. Baksana kablo hemen insan boyunda. Kafan çarpabilir yani. Adamın tezgahı çok temizmiş ha. Vallahi bundan yumurta yenilebilir. Selamünaleyküm. Burada nasıl yemek yenmez abi. Selam. Tümükeme nasıl? ভালো ইনশাআল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? Elhamdülillah şükür abi. Abim burada çay satıyor. Çayı ikram etmek için çağırdı. İyi de içiyor ha. Ama abi insanın çay içme isteği gelmiyor. Çünkü niye diye sorarsanız bakın bir kere bu reçeli kullanıyorlar. Süt reçeli. Tadı çok kötü. İnanılmaz şekerli bu yoğun sütü kaynatılmış şekerle beraber bol bol kavanozlara doldurulmuş. Bir de bardaklarda burada yıkıyorlar. Tek ovada yıkıyorlar bütün bardakları. Abi Allah hafız. Bu kardeşimin mekanından yenir bak temiz ha. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer neresidir? Tabii ki de restoran. Yine geldik. Biryanimizi söyledik. Abim etli biryani söyledi. Ben tavuklu. Böyle bir biryani. Valla biryani yemekten balık yemekleri var çok fazla.
bir de biryani, bir de ne var? Chicken. Tavuk var yani. Közde kızarmış tavuk. Vallahi hep ben bu ikisini yiyorum. Geriye kalan sabah kahvaltısı olarak da yumurtayla tandır ekmeği. Abi bir zamandan sonra hep aynı şeyi yiye kına geliyor. Böyle de bir kardeşlerim var. Bu hangi dili konuşuyor bu var ya, tuhaf bir dil konuşuyor ya. Çince desem bir şey diyeyim. Bu çocukta bir şey var ama çözemedim. Böyle bize bir afiyet olsun. Kaç para? Bu gördüğünüz 60-70 TL falan yani. Maksimum 80 TL'dir. Havuç getirdiler ilk defa valla. Allah Allah. Business müşteri, business müşteri. Adam... Oğlum bu çocuk hangi dili konuşuyor ben hiç anlamıyorum. Çince mi konuşuyor? Herhalde sallıyor bir şeyler. Vallahi rastgele sallıyor. No reklam, no reklam. Hepiniz Chitakong'a hoş geldiniz. Ben Stajyer Seyyah. Umarım izlediğiniz bölüm hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanala abone değilseniz de bir abone olursanız bir sonraki bölümlerden haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Biz zaten kendimize çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Çünkü burası Bangladeş. Eğer öyle yapmazsak, bakmaya çalışmazsak yolun sonunu bulamayız. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. Ne haliniz varsa görün diyerekten bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Stajyer Seyyah.